Hiç düşündünüz mü? Neden dünyanın dört bir yanındaki insanlar marka kıyafetleri tercih ediyor? Bu soruyu cevaplamak için ilk olarak sıradan ve marka kıyafetler arasındaki farkı düşünmeliyiz. İlk bakışta büyük bir fark yokmuş gibi görünebilir. Çünkü anahtar nokta kıyafetin mükemmel oturması, rahat olması ve kusurları gizlerken vücut hatlarını öne çıkarmasıdır gibi zırvaları bir kenara bırakalım. Olayın aslı şu: dünya çapında modaya yön veren Louis Vuitton, Gucci, Prada, Versace, Dior, Hermes gibi devlerin öncülük ettiği moda akımları ve bu moda akımlarının izinden giden daha küçük markalar sektördeki pastadan en büyük payı alanlar. Aslında para verdiğimiz tek şey ürün değil, markanın etiketi. Kendine saygı duyan markalar ve yaratıcıları ürünlere markasını diğerlerinden ayıran kişisel bir şeyler katar. Zara da moda devlerini takip eden ve ürünlerine kendinden bir şeyler katarak dünya çapında büyük satış rakamlarına ulaşan bir marka. Peki sizce dünya çapında ucuz ürünler satmasıyla meşhur Zara ülkemizdeki fiyatları yüksek olduğu için mi bu kadar ünlü ve kaliteli olduğu algısı hakim? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Zara, Inditex grubunun önde gelen perakende zincirlerinden biri ve bu grup Türkiye'de satış yapan Pull&Bear, Oysho, Stradivarius ve Bershka gibi birçok popüler markayı da bünyesinde barındırıyor. Markanın hikayesini anlatmaya başlamadan önce bu şirketlerin arkasındaki fikirlerin sahibi olan Amancio Ortega'dan bahsetmemiz gerekiyor. Ortega 12 yaşında okulu bırakan sıradan bir çocukken yıllar sonra dünyanın en büyük giyim mağazası zincirlerinden birini kurdu. Dünyanın en zengin ve etkili iş insanları listesine girdi. Peki bunu nasıl başardı, neler yaşadı ve bu süreç nasıl gelişti? İşte Zara'nın hikayesi. Last Story Bender'a hoş geldiniz. Amancio Ortega 28 Mart 1936'da İspanya'nın Leon bölgesinde doğdu. Bir demiryolu işçisinin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi şehrin zengin ailelerinden birinde ev işçiliği yapıyordu. Babası ise tren tamiriyle uğraşıyordu. Ortega henüz 3 aylıkken ülkede iç savaş çıktı ve ailesi savaşın olduğu bölgeden kaçmak zorunda kaldı. Bu zorunlu göç zaten yoksul olan aileyi daha da zor duruma soktu ve kısa süre sonra tamamen parasız kaldılar. Annesi sık sık bakkaldan borç alarak evin ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalıyordu. Ortega'nın çocukluğu masal gibi değildi ama bunu o zaman pek fark etmiyordu. Ta ki 12 yaşında annesiyle birlikte bakkala gittiği bir gün gerçeği öğrendi. O an Ortega'nın hayatını sonsuza dek değiştiren bir şey oldu. Annesiyle bakkala gittiğinde bakkalın sahibi annesine "Üzgünüm, artık sana borç veremem" dedi. Ortega bir daha annesinin bu duruma düşmesine asla izin vermeyeceğine söz verdi. Ertesi gün annesi onu okula götürdü ama Ortega geri dönmemeye kararlıydı. Okul yerine iş aramaya çıktı ve sadece birkaç gün içinde bir gömlek mağazasında çırak olarak işe girdi. Ortega işine sıkı sıkıya sarıldı. Ekstra işler aldı ve çabaları hemen fark edildi. Müşterilere danışmanlık yapmaya bile başladı. Bu onu çok mutlu ediyordu. Ortega 2 hafta sonra annesine okulu bıraktığını ve çalışmaya başladığını söyledi. İletişim becerileri sayesinde 15 yaşına geldiğinde mağazada yönetici yardımcısı olarak terfi etti. Bu pozisyona La Maya mağazasında yükseldi. 20'li yaşlarının başında ise mağazanın müdürü olarak atandı. Tam da bu dönemde hayatını değiştirecek biriyle tanıştı. Rosalia Mera. Rosalia 11 yaşından beri terzilik yapan ve ailesine yardım edebilmek için okulu bırakmak zorunda kalan bir kızdı. Ortega birkaç yıl sonra Rosalia'ya evlenme teklif etti ve evet cevabını aldı. La Maya'da çalışmak Ortega için çok şey ifade ediyordu. Burada mal alım süreçlerini, tedarikçilerle çalışmayı, terzilik inceliklerini ve kıyafet yapımındaki tüm mekanizmaları öğrenme fırsatı buldu. Bu deneyim Amancio'nun üzerine sermaye ekleyeceği temel oldu. 1972'de Amancio 37 yaşına geldiğinde biraz para biriktirmişti ve kardeşi Antonio ile birlikte küçük bir giyim şirketi açmaya karar verdiler. Şirketin adı Confecciones Goa'ydı. Başlangıçta o ve eşi Rosalia kendi oturma odalarında sabahlık, gecelik ve iç çamaşırı dikiyorlardı. Amancio'nun becerileri sayesinde birkaç çalışan La Maya'dan ayrıldığında onunla birlikte çalışmaya başladı ve ilk ekibini kurdu. Üretimden elde edilen tüm para üretimi genişletmek için gerekli ekipmanları almaya kullanılıyordu. Atölyelerinde her ay yeni dikiş işçileri işe alıyordu. Ancak eğer 1975'te olan olaylar olmasaydı Zara markası hiç ortaya çıkamayabilirdi.
Tam o yıl çift ilk mağazalarını açtı. Mağazanın ismi de şans eseri belirlendi. Başlangıçta mağaza Zorba olarak adlandırılacaktı. Ancak bu mümkün olmadı. Amancio üzülmedi ve Zorba'ya yakın bir ismi seçti. Zara. Farsçada altın anlamına gelen Zara ismi tesadüfen ortaya çıktı. En ilginç olanı ise Amancio'nun mağaza açmayı hiç düşünmemiş olmasıydı. Bir tedarikçi büyük bir sipariş vermiş ama son anda siparişini iptal etmişti. Tüm birikimini bu partiye yatırdığı için malları en kısa sürede satıp parasını geri kazanmak zorundaydı. La Coruna'nın merkezinde bir mağaza açtı ve o zaman için büyük bir yatırım yaptı. İptal edilen kıyafetler bir ay içerisinde satıldı ve yeni bir koleksiyon hazırlığı başladı. Yeni koleksiyon mağazaya girdiğinde birkaç gün içinde tükendi. Zara sadece kıyafet satmıyor, aynı zamanda ünlü moda evlerinin ikiz modellerini de uygun fiyata sunuyordu. Tıpkı günümüzde olduğu gibi. Amancio güzel kıyafetleri severdi ve iyi bir zevki vardı. Bu yüzden ürünlerinin kalitesi her zaman yüksek seviyedeydi. Her ürünün kendine özgü bir tarzı ve çekiciliği vardı. Öyle çok sıra dışı bir şey değildi ama yine de pazar kıyafetlerinden daha güzel, pahalı butiklerden ise ucuzdu. Her yıl Zara'nın personeli ve üretim kapasitesi daha da büyüdü. Artık sadece bir atölye değil, 30 mağazaya ürün sağlayabilen dev bir fabrika haline geldiler. 1988'de ilk mağazasını açmasından sadece 13 yıl sonra Zara, İspanya'nın her yerinde tanınan bir marka haline geldi. Aynı yıl Zara yurt dışına açılarak Portekiz'de ilk mağazasını açtı. 1989'da New York'ta, 1990'da ise Paris'te mağazalar açtılar. Zara'nın tüm üretimi hala Amancio'nun kontrolündeydi. Hızlı moda kavramı tam olarak burada doğdu. Çünkü Amancio müşterilerinin zevklerine hızlı bir şekilde tepki veriyor ve sürekli trendde kalıyordu. Zara'nın başarısı ve Amancio'nun lojistik yetenekleri 15 gün içinde yeni bir koleksiyonun geliştirilip mağazalara gönderilmesini sağlıyordu. Böylece Zara hızla büyüyen bir şirket haline geldi. Başarıları Amancio'nun 1985 yılında Inditex adında yeni bir şirket kurma kararı almasına yol açtı. Inditex, Zara'yı uluslararası arenaya taşıyan ve tedarik zincirinin her aşamasında tam kontrol sağlayan bir şirket oldu. 1990'lardan itibaren Inditex, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius gibi markaları bünyesine katarak genişlemeye devam etti. Üretimin bir kısmını Çin ve Bangladeş gibi ülkelere kaydırdı. Ancak büyük bir bölümünü kendi bünyesinde yapmaya devam etti. Zara dünyanın en önde gelen markalarından biri olmasına rağmen birçok defa çeşitli olumsuz haberlerle de gündeme geldi. 2011 yılında Brezilya'daki bir Zara tedarikçisinin göçmen işçileri kötü koşullarda çalıştırdığı ve işçilerin neredeyse kölelik şartlarında çalıştığına dair bir haber ortaya çıktı. Ayrıca 2017 yılında Türkiye'deki bazı işçiler Zara'nın ürün etiketlerine "biz maaşımızı alamadık" şeklinde notlar bırakarak maaşlarının ödenmemesine dikkat çekti. 2021 yılında Zara'nın kıdemli tasarımcılarından Vanessa Perelman, İsrail-Filistin çatışması sırasında Filistinli bir modele sosyal medya üzerinden yaptığı saldırgan yorumlarla gündeme geldi. Perelman'ın İsrail yanlısı açıklamaları ve Filistinlilere yönelik aşağılayıcı ifadeleri büyük bir tepki topladı. 2014 yılında piyasaya sürdüğü bir çocuk tişörtü Yahudi toplama kamplarını anımsattığı için büyük bir tepki topladı. Ayrıca Zara son dönemde kefen temalı bir reklam kampanyasıyla da büyük tepki çekti. Kampanyada kullanılan görseller kefenle ilişkilendirildiği için birçok kişi tarafından Filistinlilere karşı saygısız ve duyarsız olarak nitelendirildi. Özellikle İsrail'in bombalamaları sonrasında vefat eden insanların görüntüleriyle birlikte düşünüldüğünde bu kampanya büyük bir hayal kırıklığı ve öfkeye neden oldu. Zara gibi büyük bir marka Filistin halkının yaşadığı gerçekleri göz önünde bulundurarak daha sorumlu hareket etmeliydi. 2011 yılında Forbes, Amancio'yu dünyanın en zengin 10 kişisi arasına yerleştirdi. Zara dünya genelinde 2000'den fazla mağazası bulunan bir perakende devi. Bugün Inditex'in %60'ına sahip olan Amancio Ortega 88 yaşında ve dünyanın en etkili iş insanlarından biri olarak kabul ediliyor. Peki siz Zara ürünleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Hikayemiz hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı, videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorum yazmayı ihmal etmeyin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.